Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda sizinle uzun bir lif çalışacağız. Çok kolay, herkesin rahatlıkla yapabileceği ve aynı zamanda gerçekten sade ve şık bir model olacak. Bunun için ben 2 adet ip seçtim şöyle. Zeminini bu sefer farklı bir renk olarak yapacağız. Üzerindeki süslemeyi beyaz ipten yapacağız. Bir adet makas ve bir tane de şöyle 2,10 milimetrelik her zamanki kullandığım tığım var. Malzemeleri temin ettikten sonra çalışmaya başlayabiliriz. Öncelikle kanalıma abone olup bana destek vermenizi rica ediyorum. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Videolarımdan haberdar olabilmek için alttaki zil butonunu aktif edebilirsiniz. Şimdi bu yıldız tekniğiyle hazırlayacağınız bir zemin olduğu için beyaz ip üzerinden göstereceğim size. Aynısı, yani yapmış olduğumuz aynı işlemi açık renkli ipimizde de yapabiliriz. Yani bu su yeşili zannediyorum rengi. Su yeşili üzerinden de yapabilirsiniz. Şimdi mantığını size hemen göstereceğim. İpimi tığıma öncelikle sabitliyorum. Bakın şöyle. Sonra bir zincir, 2, 3 ve 4 adet zincirimi çekiyorum. İlk çekmiş olduğum zincirin içerisine girerek bir halka oluşturuyorum. Bir zincir, bakın sabitledim. İpimi uzattım. Tığımın başına doladım. Yapmış olduğum halkanın içerisine girerek fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. İlk sıra olduğu için üçlü ya da dörtlü fıstık yapabilirsiniz. Fıstığımı kapattım. 2 zincir çektim. Tığımın başına doladım. Yine aynı halkanın içerisine batarak ikinci fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3 ya da 4 tercih edebilirsiniz. Fıstığımı kapattım. 1, 2 zincir çektim. Bu halkanın içerisine toplamda 6 adet bu şekilde fıstığımızı yapıyoruz. Lifimizin ilk aşamasını gösteriyorum şu an. 2 zincir çektim. Tığımın başına doladım. Şimdi dördüncüyü yapıyorum. Bir, iki zincir. Şu an 5 tane oldu. Sonuncu 6. fıstığı yapıyorum. İki zincir çektim. Şimdi karşı tarafa sabitleyeceğim. Yani şuradaki fıstığın tepesine batıyorum. Kaydırma tekniğini kullandım. Bir zincir. Tepeye, batmış olduğumuz tepeye bir tane fıstık yapıyoruz. Şöyle fıstığı kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar bunun tepesine bir fıstık daha yapıyoruz. Fıstığı kapatmadan tığımın başına doladım. Şuraya değil, alttaki ilk batmış olduğumuz yere tekrardan bir fıstık yapıyorum. İki fıstığı aynı anda topluyorum. 2 zincir çektim. Bir tane fıstık yaptık, kapattık. Tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık. Yani toplamda bir tane yatık fıstık elde ettik. 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başına doladım. Diğer fıstığın tepesine batıyorum. Fıstığımı kapattım.
Bir zincir, tepeye bir fıstık yapıyorum. Fıstığı kapatmadan tığımın başına doladım. Hemen geldim. Aşağıdaki ilk batmış olduğum yere batıyorum ve ikinci dilimimi de tamamlamış oldum. Şöyle. Her bir fıstığın üzerini bu şekilde bir tane yatık fıstık olacak şekilde tamamlayalım. İlk sıramızda bakın şöyle tamamladık. Her bir fıstığın tepesine bir yatık fıstık olacak şekilde devam ettik. Şimdi lifteki arttırma tekniğini göstereceğim. Bir dilimin başında şu an bir fıstık yapacağız. Her sıranın başında öncelikle bir tane fıstığımızı yapıp kapatıyoruz. Şöyle bakın. Bir zincir, tepeye bir fıstık. Tığımın başına doladım. Alt tarafa batıyorum. Bir fıstık. Tepeye bir, dibine bir. Tığımın başına doladım. Karşıya bir tane fıstık yapıyoruz. Üçlü fıstığı tek seferde topladım. Bir tane fıstık yaptık. Bir tepeye, bir dibine ve bir karşıya. Bir zincir çektim. Şimdi arttırma işlemini yapacağım. Tığımın başına doladım. Bakın tepeye bir fıstık ve dibine bir fıstık yaparak arttırma işlemimi de tamamlamış oluyorum. Şöyle. Alt taraftaki bir tane yatık fıstığı burada iki tane yatık fıstığa çıkarmış olduk. İki zincir çektim. Karşı tarafın bakın şuraya dilimin başına battım. Öncelikle bir tane fıstığımı yapıyorum. Bir fıstığımı kapattım. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. Şöyle. Ve şimdi karşıya batıyorum. Bakın dilimin son tarafına battım. Bir tane de fıstık buradan yaparak üçlü fıstığımı topladım. Bir zincir, tepeye bir fıstık. Arttırma işlemini yapıyorum. Dibine bir fıstık. Ve iki zincir çektim. Şimdi yine bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz. Fakat bir sonraki sırada ne yapacağınızı da hemen size kısaca göstereyim. Şimdi bu sırayı tamamladığımızı varsayıyorum. Şuradaki iki dilimde nasıl 3 dilime çıkartılacak bunu da göstereceğim. Zaten sonrasında mantığı oturtmuş olacaksınız. Ne demiştik? Her sıranın başında öncelikle bir tane fıstığı yapıyoruz ve kapatıyoruz. Sonrasında tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık. Aynı mantık arkadaşlar. Tığıma doladım, karşıya bir fıstık. Tığımda 3 tane fıstık var. Üçünü tek seferde topladım. Bir zincir. Tekrardan tepeye bir fıstık. Aynı mantıkla ilerliyoruz. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçlü fıstığımı tek seferde topladım. Bir zincir. Şimdi arttırma işlemini yapacağım. Tepeye bir, dibine bir. İkili fıstığımı kapattım. 2 zincir çektim ve karşı dilime geçeceğim. Bakın bu şekilde.
Bir tane yatık fıstık, 2 tane yatık fıstık ve 3 tane yatık fıstık. Arttırmalarımız her zaman bu şekilde arkadaşlar. Üçlü fıstıkları toplayarak devam ediyoruz. En sonunda da tepeye ve dibine bir fıstık yaparak arttırmamızı tamamlıyoruz. Şimdi yıldız tekniğinde arttırmayı anlattım. Her bir dilimde kaç fıstık olmasını istiyorsanız arttırmalarınızı bu şekilde yaparak devam edebilirsiniz. Şöyle her bir dilim üzerinde 4 adet yatık fıstık olana kadar artırmalarımıza devam ettik. Şimdi eksiltmeleri yapacağız. Eksiltmelerde nasıl yaptığımızı hemen göstereceğim. Şimdi ipimi öncelikle lifin başına sabitledim. Bir tane fıstık yaptım. Tığımın başına doladım. Karşı tarafa batıyorum. Bir adet daha fıstık yapıyorum. İkili fıstığımı tek seferde topluyorum. Bakın şöyle. Bir tane zincir. Karşıya, tepeye bir, dibine bir. Karşıya bir adet fıstık yaparak üçlü fıstığımı topluyorum. Sıra sonuna kadar yıldız tekniğiyle üçlü fıstıklar toplayarak devam ediyoruz. Tepeye bir, dibine bir, karşıya bir şeklinde. Üçlü fıstığımı kapattım. Tepeye bir, dibine bir, karşıya bir. Yine üçlü fıstığımı topluyorum. Bir zincir çektim. Bakın şimdi alt sıramızda 4 tane yatık fıstığımız vardı. Burada ise 3 adet yatık fıstığımız var. Yani her sırada bir tane fıstığımızın eksilmiş olması gerekiyor. Yine aynı mantıkla buraya bir tane fıstık, karşıya batıyorum, bir tane fıstık, ikili fıstığımı tek seferde topluyorum. Bir zincir çektim. Tepeye bir, dibine bir, karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçlü fıstığımı topladım. Bir zincir. Şöyle. Tekrardan karşıya bir fıstık. Üçlü fıstığımı kapattım. Şimdi ön yüzdeyiz bakın. 3 tane yatık fıstığım vardı. Şimdi 2 tane yatık fıstığım kaldı. 2 zincir çektim. İpimi buradan kopartıyorum. Şöyle. Şimdi ilk yapmış olduğumuz parçayı bu şekilde 5 dilimi de ikişer fıstık kalana kadar eksiltiyoruz. Birleştirme yapacağımız yerde de eksiltme yapacağız. Fakat sadece bir sıra eksiltme yapacağız. Şöyle ipimi tığıma sabitledim. Lifime de sabitledikten sonra eksiltme mantığıyla aynı şekilde ilk başta fıstığın bir tarafına, sonra diğer tarafına fıstık yaparak ikili fıstığımı topluyorum. Sıranın sonuna kadar üçlü fıstıklarımı toplayarak devam ediyorum. Şöyle kapattım. Bir zincir. Tepeye bir, dibine bir, karşıya bir. Bu sırada 3 adet fıstığımızın kalması yeterli. Yine son üçlü fıstığımı topluyorum. Son üçlü fıstığımı da topladım. İpimi buradan kopartmıyorum bakın. Şöyle diğer yaptığım parçaları hemen alıyorum.
Size mantığı şöyle şuradan göstereyim. Bakın şimdi biz ilk olarak bu bölümü yaptık. 5 parçayı ikili fıstık kalana kadar eksilttik. Son parçamızı 3 fıstık kalana kadar eksilttik. Şimdi birleştirmeyi yapacağız. İlk parçamız ve son parçamız bu şekilde olacak. Ortadaki parçamız ise bakın burada 5 tane ikili fıstık kalana kadar değil, 2 bu taraftan ve 2 bu taraftan ikili fıstık kalana kadar devam ediyoruz. Karşılıklı olarak üçerli fıstık kalana kadar 2 dilimi de bu şekilde eksiltiyoruz. Şimdi lifimizin ön yüzü, burası da ön yüzü. Şöyle arka yüzleri şu şekilde olacak biçimde yerleştirdim. Çeviriyorum. Öncelikle birleşim yerine batıyorum. İpimi uzattım. Bir önden ve bir arkadan geçirerek fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Karşı tarafa batıyorum. Birleştirdim. Tekrar buraya da bir fıstık yapıyoruz. Fıstığımı kapattım. Karşı tarafa batıyorum. Yani bir alttaki dilimden bir de üstteki dilimden alarak tekrar bir fıstık yapıyorum. Şimdi köşeleri birleştirip 2 zincir çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Birleştirme mantığı da bu şekilde. Şimdi şu göbekteki olan kısmı göstereceğim. İpimi tığıma sabitledim. Şimdi bakın. Bizim iki dilim arasına geçiş yaptığımız bölümlerde 2 zincirimiz var. İlk sıradaki orta göbeği yaptıktan sonraki bakın bir tane yatık fıstık elde ettiğimiz sırada hemen şuraya ipimi sabitliyorum. Öncelikle bir tane fıstık yapıyorum. Şöyle bir zincir, tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık. Bir zincir, tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık. Yani burada ilk sıramızda 2 tane yatık fıstık elde etmek istedik. Bir zincir çektim ve çevirdim. Bakın 2 tane yatık fıstığım var şöyle. Bir tane fıstığımı yapıyorum. Kapatmadım. Tığıma ilmeğimi aldım. Karşı tarafa batıyorum. Bir fıstık da buraya yapıyorum. İkisini tek seferde topladım. Bir zincir, tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçlü fıstığımı tek seferde topladım. Bir zincir çektim ve ön yüzdeyim bakın. 2 fıstığımız vardı. Tek fıstığa düşürdük. Şimdi bu yatık fıstığın bir sağına ve bir soluna fıstıklar yaparak sıramızı tamamlıyoruz. İkili fıstığımı tek seferde kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi burada ise
Şuradaki son zincirimizden bir tane öncesine batarak bunu buraya sabitliyoruz. Bakın battım. Tekrardan şuradaki tepeye batıyorum. 2 zincir çektim ve ipimi kopartıyorum. Şöyle bakın. Her bir ara için bu işlemi yapacağız. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra şuradaki sap kısmını göstereceğim. Mantık her dilimin arasında hep aynı arkadaşlar. Bunu gösterip hani videoyu uzatmak istemiyorum açıkçası. Şimdi tutma yerini yapalım sizinle birlikte. Şurada ikili yatık fıstığımızın bir tarafına ipimi sabitledim. Bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir, tepeye bir fıstık. Kapattım. Bir zincir, tepeye bir fıstık. Bu şekilde tepeye bir fıstık mantığı ile devam edelim. Üst üste toplamda 9 adet fıstık olana kadar devam ettik. Şimdi şuraya diğer ikili fıstığın diğer tarafına sabitlemeyi yapıyorum hemen. Şimdi ipimizi kopartmadan fıstıklarımızı yaparak devam ediyoruz. Şöyle hemen tepeye bir tane, yani sağ tarafa bir tane fıstık yapıp fıstığımı kapatmadım. Diğer tarafa batıyorum. Bir fıstık da buradan yapıyorum. İkili fıstığımı tek seferde kapattım. Bir zincir. Tepeye bir, dibine bir. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. Bir zincir. Bu şekilde yine üçlü fıstıklar toplayarak devam ediyoruz. Sadece 5. fıstığın başında farklı bir işlem yapacağız. Çünkü üçlü fıstık toplayarak aşağıya kadar devam ettiğimizde kastırma yapacaktır. Yani istediğimiz formu elde edemeyeceğiz burada. O yüzden farklı bir teknik yapacağız orada. Eksiltme yaptığımız mantıkta. Devam ediyorum üçlü fıstıklarımı toplamaya. Bir, iki, üç, dört. Bir tane daha üçlü fıstık yapacağız. Karşıya battım. Hatta şöyle ikili fıstığımızı toplayalım. Bakın 1, 2, 3, 4. fıstıkta bir tane üçlü yaptık. Bir tane de tepeye bir ve dibine bir fıstık yaparak ikili fıstığı topladım. Bir tane üçlü fıstık yapacağım şimdi. Yine ikili fıstık toplayacağım. Şöyle bir zincir, tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, ikili fıstık toplayacağız. Bir zincir,
1, 2, 3, dördüncü fıstıkta ikili fıstık topladık. Tekrar üçlü yapıp beşinci fıstıkta yine ikili fıstık topladık. Şimdi aşağıya kadar üçlü fıstıklarımızı toplamaya devam edelim. Şuradaki işlemi tamamladıktan sonra şimdi artık kenar çalışmasını yapabiliriz. Bakın şu şekilde bir kenar çalışması yaptım ben. Şimdi hemen şurayı tamamlayarak sizlere anlatacağım. Bir fıstık buradan yapıyoruz. Karşıya battım, bir fıstık da buradan yapıyorum. İkili fıstığımı tek seferde topladım. Bir zincir, 2, üçüncü zincirimi de çektim. Tığımın başına dolamadan dibine battım. 1, 2, 3 zincir. Tığımın başına dolamadan battım. 1, 2, 3 zincir. Üç tane tepeye pimpirik yaptık. 3 zincir çektim. Aşağıya indim. Tepeye bu tarafa bir fıstık yapıyorum. Karşı tarafa da bir fıstık yapıyorum. İkili fıstığımı tek seferde topladım. Yine pimpiriklerimi yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. Dibine battım. İpimi uzattım. Şimdi birleştirme yerinde yapacağımız işlemi göstereceğim. Bir tane fıstığımızı yaptık. Tığıma doladım. Bakın şurada iki dilim arasına çektiğimiz iki zincirlerin olduğu bölümdeyiz. Bir fıstık da buraya ve karşı tarafa batıyorum. Şu birleştirme yerine. Bir fıstık da buradan yapıyorum. Üçlü fıstığımı tek seferde topluyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir çektim ve dibine indim. Tepeye bir fıstık. Yine birleştirme yerindeyiz. Bakın ikili zincir çektiğimiz yerde. Buraya da bir fıstık. Karşıya battım, bir fıstık yapıyorum. İkili fıstığımı topladım. Zincirlerimi çekiyorum pimpiriklerimi yapabilmek için. Bir, iki, üç zincir dibine battım. Şöyle bakın, iki birleştirme yeri bu şekilde üçlü toplayarak devam ediyoruz. Diğer yerleri de ikili fıstık olarak devam edeceğiz. Şimdi yine bu birleştirme yerine geldiğimizde üçlü fıstık toplayacağız. Yine şuraya geldiğimizde iki tane üçlü fıstık toplayacağız. Yukarı olan bölüme geldiğimizde ise, yani bu hani tutma yerini yaptığımız yere geldiğimizde ise yine üçlü fıstık. Buradan ikili fıstık toplayarak devam edeceğiz. Yani şöyle göstereyim bakın. Sadece birleştirme yerlerinde üçlü fıstık yaparak lifimizin etrafını dolanalım. Bitmiş halini ben yine videonun sonuna da ekliyor olacağım, görsel olarak ya da video olarak. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın lütfen. Videolarımdan haberdar olabilmeniz için zil butonunu aktif edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.